Efendim müessesemizin sahiplerinden Mehmet Bey ve Mevlüt Bey, iki kardeşler. Yaptın onu kağıt. Evet. Bakayım. Abi maşallah çarşaf gibi oldu ya. Arkası görünüyor, bakayım. Görebiliyor muyum? Adem orada. Evet, incecik oldu. Bunları böyle hazırladıktan sonra. Buna sos hazırlıyoruz. Ha böyle takmıyor muyuz? Yok sonra? hemen takmıyoruz. Sosunda ne var? Sosta karışık baharatlar var. Bir gün bekletiyoruz. Sosun içinde. Sosun içinde. Sonra getiriyoruz, takıyoruz Mehmet Usta'yla. Evet. Sonra ateşe götürüp yiyoruz. Yo hemen yeme yok öyle. Niye? Bir günde bu dinleniyor. Ben öldüm. Ben açlıktan öldüm, yapmayalım. Mehmet abi sen hiç bana böyle söylemedin abi bunu. Zincir takip ediyor birbirini. Biri pişerken biri hazırlanıyor. Allah Allah, Biri ben bu kadar satılırken- zor olduğunu bilmiyordum. Biri satılırken biri dinleniyor. Biri hazırlanıyor. Yani bu devir daim devam ediyor Devir- burada. Zincir devam ediyor. Yani bir tane et alayım, yapayım, satayım. Tekrar bir tane et alayım diye bir Ya şey yok. belki Yani aranızda o daha bilenler farklı. vardır ama ben bunu bilmiyordum. Önce eti sosta bekletiyor Mevlüt Usta ile Mehmet Usta. Sonra buna takıyorlar. Bir gün de burada bekliyor. Sabah ateşe koyuyoruz. Vatandaş kasaptan böyle alındığını sanıyor. O kadar özel bir Şimdi- döner ki evet. sizlerin yaptığı döner. Ben bir Ramazan ayında da gelmiştim. Yani böyle dünyam değişti. Bir tane böyle dönerden ısırdım. Akşam iftar vakitlerinde. Allah'ım bu ne dedim ya. Bir Kelkit'te böyle güzel döner yedim. Bir de Sivas'ta. Ama buradaki yaprak döneri hakikaten davetsiz misafirin kendi rekorunu kırmasına neden olacak. Yaklaşık 200 kilo döner yapıyoruz efendim. Yarın bütün Sivas'a yetecek kadar dönerimiz var. İnşallah. Meydanda döner satacağız ya. Rekorlar kitabına Şimdi gireceğiz inşallah. bunu yaparken neye dikkat ediyoruz? Aşağıdan başlayarak. Tuğla örer gibi yaprakların birbirine denk gelerek düzüyoruz ki. Bir mühendis edasıyla diyorsun, mimar tabii edasıyla bunu da- başlıyoruz. Tabii ki. Bu sabaha kadar daha biraz daha şişer böyle oturur. Bu parça çıkar. O ne için? Bu takviye şu an düzmeye. Evet. Buraya kadar düzüyoruz. Bu sabaha dinlenince böyle oturuyor. Oturuyor mu kendine? Oturur tabii, oturur. Dolapta bu tamamen dinlenirken oturur. Kitap oturuyor. gibi olur aynı böyle. Kesince de yaprak gibi dökülür yani. Orada şunları görmüştüm. Ne bunlar? O kuzu yağı. Kuzu ya. Kuzu yağı evet. Ya desene bu işin içinde kuzular var. Kuzu da Benim olmazsa canım, olmaz ciğerim, tabii ki. kuzularım. Olmazsa olmaz. Demek Kuzu da bundan olmazsa da olmaz. güzel oluyor tadı. Tabii ki. Ne kadar aralıkla takıyoruz bunu? 10 sırada bir. 10 sırada 10 bir. sırada bir evet. Fazla yağ olmamak Kuzu. kaydıyla evet. İnce bir sıra. Bunlar da kağıt Evet, gibi kesiyor. kağıt gibi. Beyaz bir Kanlı sayfa olmalı. açıyoruz. Evet, aynen. 10 sırada bir dönerimizde beyaz bir sayfa açıyoruz. Neden? Lezzeti güzel olsun. Evet, şimdi yağ aşaması böyle abi yapıştırayım. Buyur Turgay abi. Dananın neresi? O geldi aklıma. Dananın bu Neresi? kısımları. But. Sadece but kısımlarıdır. Başka bir yer kullanılmıyor. Yok başka bir yere kullanmıyor. Peki başka bir şey katıyor muyuz buna? Sevgimizi katıyoruz. He, benim O bir eksiklik önemli. var Yani ya. en önemli baharat o yani. Evet abi ben diyorum neyi unuttuk ya? Değil mi? Sevgi şart. Ben de hep birlikte bir dönere sevgi verebilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Bu döner güzel olacak. Bu döner hem bereketli olacak hem doyurucu olacak. Allah'ın izniyle de çok lezzetli olacak. Mis gibi olacak. İnşallah Evet, bu diyorsun kaç ama- kişiye yetecek yarın? Bu 1000 kişiyi doyururuz inşallah. Kaç? 1000 kişiyi doyururuz. Allah! Ya ne kadar bereketli bir şeydir ya. Arkadaşlar biraz daha Çökme yapalım, sıklaştıralım. Şenol Bey. Sıklaştıralım Mustafa mı? Bey, evet. Saflar mı? Saflar değil döneri Ha sıklaştıracağız. döneriz. Pardon abi. Şenol Bey. Ne yapıyoruz şu an Mehmet abi? Biraz daha Şimdi sıkıştırma yapıyoruz. yapıyoruz. Bir oturma yapıyor yapraklar. Kemikleri birbirine geçsin. Aşağı iniyor. Kemik. Evet iniyor aşağı Havalar doğru. boşalıyor. Oo bayağı indi ya. 5 santimetreden aşağı indi efendim döner. Sıkışıyor. Bir de sabaha kadar kendi efendim ağırlığıyla birlikte sıklaşıyor. Evet. Üstündeki şuna bile gerek kalmıyor bu ekstra parçaya. Yani elime bir şeye dokunmayayım ya. Demir al yıkacağım. Yeni demir. Yeni demir. Sıkıştı mı? Sıkıştı şu an sıkıştı. Ya manzaraya bakar mısın? Lezzet tekerleği bu. Çevir, çevir abi, çevir. Çevir Mehmet abi. Oh! Lezzet çemberi. Lezzet çemberi. Benim ömrümde gördüğüm en büyük döner. Benim kafamda soru işaretleri var. Biz bunu burada yaptık, eyvallah. Yani 200 kilo yaptık bunu burada. Biz bunu nasıl götüreceğiz? Tezgaha nasıl götüreceğiz? Nasıl götüreceğiz? Çok kolay. Yoksa sanayiden şu motorların kaldırıldığı kaldıraç sistemine vinçlerden falan mı getireceğiz? İnşallah. Portifimiz var. Yoksa adeleli, güçlü, kuvvetli bir abimiz mi var burada? Hiçbir adeleri güçlü kuvvetli bunu kaldıramaz. Yasin Usta diye biri varmış böyle iri kıyım burada. Tam Yasin Usta da yeri kıyımın kendisi. Nerede o? Canımız sıkıldığı zaman Yasin Usta'yı çağırıyoruz biz. Buradayım efendim, buyurun. Yanlış oldu galiba. Galiba isimde bir sıkıntı oldu. Doğru, Yasin doğru. Usta sen misin? Evet, buyurun. Sen böyle gelsene Yasin. Buyurun. Canım bir tanem. Ne olmuş sana?
Bilmiyorum abi. Bunu sen mi götürüyorsun? Yasin ben bu işte sana güvenmiyorum ama. Türkü söyler misin? Evet onu biraz yapıyoruz. Tamam. Kemer altından yazıyoruz baba. Ne söyleyeceksin türkü? Sivas'ın yollarını söyleyeyim ben size. Siyah saçım dolan dolan, boynunda kurbanım olan. Eğer başka yar seversen, bu ellerde nasıl duram? Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına. Bırak beni vuram, ölüm gitmez zorla vay. Tamam. Ben anladım bu eti nasıl çökerttiğinizi. Türküyü okuyor, et kendini bırakıyor. Ya Rabbi bu ne? Aman abi. Sen de kendini bırakma bana bakarak. Sen kaldıramazsın bunu. Ver mikrofonumu ver. Mikrofonumu ver. Buyurun efendim. Ben sana bu konuda güvenmiyorum. Burada 3 tane Yasin var. Evet. Sen git ben geliyorum pişirmeye. Tamam. Sabaha kadar beni bekle orada Yasin. Tamam efendim. Mevlüt Ustam yavaş yavaş galiba zirveye geldik. Bitmek üzere. Doğru efendim. Evet. Efendim ömrümde gördüğüm, kendi adıma ömrümde gördüğüm en büyük dönerin nasıl pişirildiği konusu da az sonra. Sakın bir yere ayrılmayın. Ustalığını kanıtlamış eller etleri kağıt inceliğine getirmeye devam ederken hazırlığı tamamlanan devasa dönerimiz de streç folyoyla kaplanıyor ve bir gün dinlenmek üzere buzdolabına gönderiliyor. Ve Turgay da bu muziplik yapma fırsatını yine kaçırmıyor. Mevlüt abi şahane olmuş. Evet efendim sabaha kadar iyice oturmuş olan dönerimiz dinlenmiş görünüyor Mevlüt abi. Evet aynen öyle. Yaklaşık 200 kiloluk dönerimiz hazır. Sabah erken saatlerde üzerine yağ da ekledik biraz daha. Şimdi gel gelelim en çok merak ettiğim konuya. Kim takacak bunu? Makine takacak. Yasin takmıyor muydu bu? Yasin beceremez bu iş. Yapma ya. Biraz sonra ocaktan da bahsedeceğim ama şimdi şu aşamayı bir yapalım bakalım. Herkesin merakını giderelim. Ve beklenen an geliyor. Ortaya dönerin boyutlarına uygun mini bir vinç çıkıyor. Peki bu makine sadece bu iş için mi yapılmış? Makine bu iş için. Döner takmak için Döner yapılmış takmak bir için. vinç. Evet. Allah Allah. Bu bizim kendi makineyi kendimize göre dizayn ettiğimiz bunu. Evet efendim 200 kilo dönerimiz gördüğünüz gibi onun için yapılan vinçle kaldırıldı. Bu taraftan alın. Şimdi afiyetle yememiz için pişeceği ocağa doğru olan son yolculuğuna uğurlanıyor. Buyurun. Mevlüt abi artık bu kadar zahmetini çektik. Tadına bakma vaktimiz de geldi herhalde. Evet şimdi hemen ocağı yakacağım ben. Evet abi. Müşterilerimiz de gelmeye başladılar. Evet abi, yavaş yavaş Size gelmeye tattıracağız. başladı. Evet. Dev dönerimizin artık tadına bakma vakti yavaş yavaş geliyor. Ocağımızı yakıyoruz. 200 kiloluk dönerimizi pişirmeye başlıyoruz. Sonunda özlediği ateşe kavuşan dönerimiz yavaş yavaş kahverengiye, sonra da tatlı bir kızıllığa bürünmeye başladı. Ve ustamızın yağ gibi kayan bıçağı ilk lezzet parçalarını dönerin devasa gövdesinden ayırdı. Gel vatandaş, mis gibi döner hazır artık. Evet. Efendim bütün Sivas burada döner bekler. Geceden uğraşıyoruz ya. Ama mis gibi olmuş, koku şahane. Mehmet abi sen devam etsene. Galiba ben böyle devam edersem yetiştiremeyeceğiz Sivas'a. Yüzlerce insan bekler. Bugün 1000 kişi yiyecek bu döneri Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz efendim yaprak döner işte böyle olur. Allah'ım buna yürek mi dayanır? Haklısın Turgay. Minik tepecikler halinde biriken bu enfes döneri izlemesi bile insanı bir hayli zorluyor. Allah'ım yine tansiyonum düştü. Şu manzaraya bakar mısınız? Bir dakika Mehmet abi. Şurayı bir gösterebilir miyim? Allah'ım böyle döner olur mu? İşte Türkiye'nin, Anadolu'nun özlediği döner bu ya. Yaprak döner. Nasıl güzel kokuyor. Ben artık dayanamayacağım galiba. Akşamdan beri çalışıyorum Mehmet abi. Evet. Artık yeme zamanım gelmedi mi benim bunu? Dana eti şimdi tam kuzu oldu. Yani ben bunun tadına bakamayacak mıyım? Hemen bakacaksınız efendim. Bismillah. En heyecanlı kısım. İlk aşamadan ilk lokmaya uzanan
sabır dolu yolculuk sona eriyor. Turgay tabağına daha fazlasını almak istediğine göre döneri oldukça beğenmiş olmalı. Usta sen devam et, ben hemen geliyorum, tamam mı? Sen gitme bir yere. Aman Turgay, bütün Sivas bu döneri bekliyor. Birazcık da onlara bırak. Yarasın. Oh! Sağ ol. Döner budur usta. Yani geceden uğraştık ama her şeye değmiş. Şu güzelliğe bakar mısınız? İşte döner böyle olur. Kimse kusura bakmasın. Öyle hiç katkı malzemesi hiçbir şey yok. Baharatlarımız, dana etimiz, arada bir de işte kuzu kuyruğumuz, yağımız böyle aktıkça o dönerin lezzeti nasıl oluyor ya Rabbi? Görüntüsünden daha güzel olan bir şey var ki o da tadı. Bu döneri her gün tatma şansına sahip Sivaslıları kıskanmamak elde değil. Efendim siz de o özlediğiniz döner lezzetine ulaşmak istiyorsanız, kavuşmak istiyorsanız Sivas'a geldiğinizde bu mis gibi döneri yemek için Mehmet abimle Mevlüt abim buluyorsunuz. Afiyetle dönerin tadına bakıyorsunuz.